Ne kadar yerimiz var? Bayağı bir yerimiz var şu anda. Süper. Tamam. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar, buradaki shopping cart'ın price kısmı, total price kısmı vardı ya, buna default olarak 0 verelim. Kafamız rahat olsun. Bir daha bununla uğraşmayalım. Bunu bir kaydettim. Şimdi yapacağım şey şu. Size sinyalleri anlatacağım. Bugüne kadar hiç sinyallerle ilgili konuşmamıştık. Bugün biraz sinyallerle ilgili konuşmak istiyorum. Aslında shopping kartı yapmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Sinyaller gerçekten yine Django'nun güçlü olduğu yanlardan bir tanesi. Sinyal şunu yapıyor. Bir hareket olduğunda sinyal ürettirebiliyorsunuz. Yani shopping cart item'a bir eklenme gerçekleştiğinde bir sinyal ürettirip ondan sonra bu tepkiyi kimler alacaksa onlara iletebiliyorsunuz. Burada ne demek istediğimi beraber zaten işleyeceğiz. Ve hatta göstereceğim de. Django models sinyalliği yazalım. Ve yazdıktan sonra da sinyaller karşımıza çıksın. Sinyallerin neler olduğuna bakacak olursak, sinyallerde pre-save var, post-save var, pre-delete var, post-delete var, M to M changed var. Tamam mı? Şimdi buradaki sinyalleri inceleyecek olursak pre-save, yani kaydı olmadan önce diye bir sinyalimiz var. Onun dışında save var, kaydı olduğu zaman, silinmeden önce, silindiği zaman veyahut da menü to menü içerisinde değişiklik olduğu zaman diye sinyallerimiz var. Bu sinyalleri alırken de ondan sonra sender'ın ne olduğunu söylüyorsun. Ondan sonra da sinyali de verebiliyorsun. Burada receiver diye bir şey varmış. Receiver da şunu yapıyormuş. Sen işte bir tane herhangi bir işlem olduğunda, sender ile ilgili herhangi bir işlem olduğunda otomatik olarak bununla ilgili bilgileri alabiliyorsun. Alta bakacak olursak receiver'da neyin receive olacağını, yani sinyal olarak neyin alınacağını söylüyor. Sender'ın da hangi model olduğunu söylüyor. Daha sonradan da sender ile ilgili bir işlem yapıldığı zaman da bunu tutabiliyormuşuz. Şimdi şuradaki receiver'ı ben bir kullanmaya çalışayım. Dispatch receiver'ı bir aldım. Ondan sonra buradaki models'ın altına attık. Birazdan ne iş yaptığını çok iyi bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Ve bu receiver'ı aldıktan sonra da bir tane de şeye ihtiyacım var. Bakalım başka bir şeye ihtiyacımız olacak mı? Galiba ihtiyacımız olmayacak ama post save'i almamız gerekiyor. Şurada post save var mıydı? Pre save varmış. Bunu da bir alayım sinyal olarak ve buna da pre save değil post save diyelim. Post save. Bu burada olsun. Daha sonra aşağıya geliyorum. En alta geliyorum. Bir tane receiver tanımlayacağım. Ve diyorum ki receiver. Receiver olsun. Peki bu ne olsun? Post save'i alsın bu receiver. Peki sender kim olsun? Sender eşittir shopping cart item olsun. Shopping cart item olduktan sonra da burada bilgileri alırken acaba bu ne yapsın diye söylememiz gerekiyor. Şurada örnek var mıydı? Handler'ım var, sender'ım var, keywords'um var. Bunu alalım. Ondan sonra ve diyelim ki ismi ne olsun? Shopping cart receiver olsun. Bunu yazdıktan sonra da bir ilk önce print ile birlikte bilgileri alalım. Print ile birlikte sender'ın kim olduğunu alalım. Sender'ın kim olduğunu aldıktan sonra da yine print ile birlikte ondan sonra kvarga alalım. Keyword argümansı. Tamam, bu kadar işlem yapalım. Bunları yaptıktan sonra ne yapmıştık? Tekrar bakacak olursak sinyallerden model sinyalinden post save aldık. Bir de receiver aldık. Bu da post save olduğunda bunu alıyor. Bu bilgiyi topluyor. Ondan sonra da receiver'a iletiyor. Ama ne ilettiğini bilmiyoruz. Şu anda ne işe yaradığını tam olarak anlamış değiliz. Farkındayım. Ama işlem yaptıkça zaten görmeye başlayacağız. Shopping cart item'a geldim. Shopping cart item'a geldikten sonra da şurada birincisi bu kısmı sol tarafta tutayım. Bunu da sağ tarafta tutayım. Şu da şöyle olsun. Ve admin panelde açık kalsın. Umarım herkes iki ekranı da görüyordur. Ve shopping cart item'a geldim. Ekle butonuna bastım. Ondan sonra tişört 1 dedim. Ve price kısmına da 11 dedim. Ve kaydet butonuna bastım. Sinyali görüyor musunuz arkadaşlar?
bir tane sinyal almış. Ondan sonra instance olarak da shopping cart item'ı almış. Created kısmında true yazmış. Ondan sonra updated fields kısmında da bir şeyler yazmış. Okey. Bunları gördük mü? Biz her işlem yaptığımızda otomatik olarak buradaki bilgileri alabiliyoruz. Artık ben çok enteresan bir şekilde buradaki yapıyı kullanabileceğim. Peki bir tane daha yapayım yine aynı şekilde. Nerede? Şurada. Shopping cart item'ı ekle. Renkli bere dedim ve fiyat yazmadım. Kaydet butonuna bastım. Bu field gereklidir diyor ama ben şuna da bir default vereyim bu arada. 0 olsun. Ve tekrar bunu kaydetmeye çalışalım. Make migration yapalım bir de. Okey. Daha sonra bir tane item olsun. Renkli bere olsun. Ve renkli bere olduktan sonra bunu kaydedelim. Şu anda bunun da fiyatı 0 olarak geldi. Bir tane daha yapıyorum. Ondan sonra tişört diyorum ve yine kaydet diyorum. Yine bunun da fiyatı 0 olarak geldi. Peki ben bunun fiyatını otomatik olarak gidip o andaki product'ın price olarak yazabilecek miyim? Bu evetler ne için geldi bu arada? Neye evet dediniz? Tam olarak anlamadım. Yazabilir miyim kısmına mı? Beni mi gazı getirmeye çalışıyorsun? Tamam, görebiliyoruz kısmında. Tamam. Şimdi o anlamda evet dedik. Peki. Burada arkadaşlar şunu unutmayın. Artık bir sinyaliniz var. Bu sinyal sizin her bir item girdiğinizde otomatik olarak işlemler yapıyor. Ve bu sinyalle birlikte gelen verileri de şuradan görebiliyorsunuz. Bunları print aldığım için. Keyword argümanısı ve sinyalin ne olduğunu aldığım için. Burada instance diye bir bilgi geliyormuş kendisi. Kendisi instance diye bir bilgi veriyormuş. Ondan sonra created diye bir bilgi veriyormuş. Onun dışında updated fields diye bilgi veriyormuş. Tamam mı? Bana instance yeterli. Instance ve created yeterli. O yüzden de geliyorum buraya. Diyorum ki aşağıya geldikten sonra sana ihtiyacım yok. Hatta olsun ya. Ve buraya diyorum ki instance olsun. Ve instance'dan sonra bir de created olsun. Bir de genellikle buraya şey diye yazarlar. Arguments ekle. Eğer ileride kullanacaksak. Args ekle ve keyword arguments ekle. Bunu kullanıyorlar. Peki ben şunu yapabilecek miyim? Eğer created ise, bu arada dikkatli bakacak olursanız şurada bir yerlerde söylüyor. Created eşittir true diyor. Tamam mı? O zaman ben burada sadece şunu yazabilirim. Eğer created varsa, yani created true'ysa, o zaman instance'ın price'ı eşittir. Aslında şuradaki instance kısmında product vardı ya. Ondan sonra instance'ın product'ının price'ıdır diyeceğim. Şuraya tabii ki. Instance'ın product'ının price'ıdır diyeceğim. Ve instance save diyeceğim. Save dememe gerek var mı hatırlamıyorum ama galiba var. Peki bunu yazdıktan sonra kaydettim. Kaydettikten sonra tekrar terminal ekranıma geri döndüm ve bu ekranıma da geri döndüm. Bu ekranıma geri döndükten sonra yeni bir tane shopping cart item ekliyorum ve woman tişörtünü ekliyorum. Price'ını da yazmadım. Hazır mıyız? Kaydet butonuna bastım. Tişört woman'ın price'ı 22 olarak düzeltildi. Nasıl arkadaşlar? Sinyali görebildiniz mi? Evet, gerçekten nice. Gerçekten de şöyle bir şey var. Sinyal çok fazla iş yapıyor. Mesela kullanıcı giriş yaptığında sinyal ürettirebiliyorsunuz. Çünkü kullanıcı her giriş yaptığında aslında updated kısmı değişiyor. Yani en son girdiği bilgi değiştiği için oradaki bilgiyi alıp kullanıcı giriş yaptı. Bundan sonra şunları yap veyahut da log et, şunu yap, bunu yap diyebiliyorsunuz. Veyahut da shopping cart item. Shopping cart item'ın fiyatı değişti. Shopping cart item'ın fiyatı değiştiğinde many to many olduğu için, yani shopping kartın içerisinde item'lar olduğundan dolayı siz artık bununla etkilenen
shopping kartlar nelerse onlara da bilgi gönderebileceksiniz. Onlara da sinyal gönderebileceksiniz. Bu yüzden de gerçekten bu sinyaller çok fazla iş yapabiliyor. Bu sinyallerle ilgili birçok şeyi kullanabilirsiniz. Sinyallerin örneğinde biraz önce post save'i vermiştim ve post save verirken de gördüğünüz gibi instance'ın price'ını ben elle yazmadım. Eğer create oluyorsa, yani ilk defa kaydoluyorsa, o zaman sen git instance'ın product'ının price bilgisini instance'ın price'ına yaz dedim. Böylelikle elle artık biz bir price yazmak zorunda değiliz. Otomatik olarak bu bilgi geliyor. Aynı zamanda şunu da düşünelim. Bu şey update olduğu zaman, neydi onun ismi? Shopping cart update olduğu zaman da bir şekilde bizim bu bilgiyi de alıyor olmamız lazım. Bir de onu deneyelim. Bakalım gerçekten oradan bilgi geliyor mu? O zaman yine şöyle yapacağım. Yine bir tane receiver tanımlayayım. Bu receiver'ı tanımlarken de yine post save ile birlikte olsun. Bakalım post save ile birlikte ne alıyoruz? Sender olarak da shopping cart diyeceğim. Bu sefer shopping cart dedikten sonra da bir tane fonksiyon tanımlayacağım. Shopping cart receiver diye. Şuna da item diyelim. Şunu kopyalayayım. Bunu yapıştırayım. Ondan sonra da bu böyle olsun. Ve bunu aldıktan sonra da sadece bu sefer sender'ı alacağım. Yine aynı şekilde. Sender'ı aldıktan sonra bir de args'la keyword arguments alacağım. Bakalım neler alabiliyormuşuz. Yine onları görelim. Bunları aldıktan sonra yine print diyeceğim. Çünkü bilmiyorum neler olduğunu. Her seferinde bakmam benim için faydalı. Arguments'ı aldım. Arguments'ı aldım ve print keyword arguments'ı aldım. Ve bunları aldıktan sonra da bu sefer ne yapacaktık? Yine terminalimi açıyorum. Terminalimi açtıktan sonra yine admin panelimi açıyorum. Admin panelimi açtıktan sonra kartların içerisine gidip karta geliyorum. Burada bir tane kart var ve bunu kaydet butonuna basıyorum. Gördük mü arkadaşlar? Ben bunu her kaydet butonuna bastığım zaman da otomatik olarak burada işlemlerimi görebiliyorum. Peki ne yapacağım ve ben buradaki total price'ı her kaydolduğunda nasıl değiştireceğim? Veyahut da her update olduğunda nasıl değiştireceğim? Çünkü shopping cart'ın yani shopping cart'a bir ekleme yapıldığı anda aslında bu total price'ın da değişiyor olması gerekiyor. Veyahut da herhangi bir işlem yapıldığında aslında yine buradaki işlemin değişmesi gerekiyor. Burada da diyor ki, şurada bir yerdeydi galiba, yine bir tane daha sinyalim var diyor. Yukarıda yazıyordu. Oradaki sinyalinde M to M many to many change it diyor. Peki bunu da bir deneyelim. Bakalım bize ne sağlıyor. Geldim. Neydi? Evet, buydu. Peki bunu aldık. Many to many change dedik. Bunu aldıktan sonra acaba biz bunu nasıl kullanacağız? Peki burada yazıyor mu bununla ilgili bir şey? Onu da bir görmeye çalışalım. Buna tıkladım. Buna tıkladıktan sonra neler varmış? Sender'ı varmış. Ondan sonra instance'ı varmış. Action'ı varmış. Yine pre-add, ondan sonra post-add, preload falan filan gibi bir sürü özellikleri varmış. Şimdi burada da diyor ki bir tane tapping diye bir şey var ve pizza diye bir şey var. Ve bu many to many field'ın içerisinden bunu alıyormuş. Sinyallerden import etmiş bunu. Sender'la birlikte bunu veriyormuş. Ve sender'la birlikte bunu verdikten sonra da M2 M-Change ile birlikte connect edip ondan sonra burada pizzanın içerisinde veriyormuş. Buna benzer bir şekilde yapabiliriz. Peki bizim receiver'ımız ne? Bu. Ondan sonra sender'ımız ne? Shopping cart item. Burada bu arada bir şey yazıyordu. Şuradaki yazdığı şey benim için önemli. Değiştiğinde diye yazıyor. Shopping cart item'ın, yani shopping cart'ın içerisindeki, bu değil. Shopping cart'ın içerisindeki neyi değiştiğinde, items değiştiğinde, ne olduğunda peki bir şeyler geldiğinde. Peki bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra ne oldu ya? Many to many fields'ın yok mu diyor. Shopping cart'ın içerisinde items var. Shopping cart.
olması lazım. Yine bu bence saçmalıyor burada. Ondan sonra sender arguments, keyword arguments olarak duruyor. Peki bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra bakalım bize nasıl bir şey dönecek. O yüzden geri geldim. Geri geldikten sonra burada bunu kaydediyorum. Şurada terminali de açayım bu arada. Kaydediyorum. Bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü bunda bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Ben şöyle bir değişiklik bekliyorum. Burada t-shirt, woman price, hatta hepsini birden ekleyeyim. Garanti olsun işim. Şunu ekledim ve bunu ekledim. Çünkü fiyatları olanları eklersem anlaması daha kolay. Kaydettim. Kaydettiğim zaman burada sinyal oluştu. Ve sinyal oluştuğu zaman da shopping cart item ile ilgili işlemlerin yapıldığı gözüküyor. Peki tam tersine bakalım. Shopping cart item'a geldim. 22 liraydı bunun fiyatı. Ondan sonra 22 lira değil 21 TL yaptım ve kaydet butonuna bastım. Kaydet butonuna bastığım zaman da shopping cart ile ilgili işlemlerin ne olduğunu buradan görüyorum. Bu arada hangisiyle ilgili işlemlerin ne olduğunu görmek için de şuraya bir tane de print ekleyelim. Yine print diyelim ve print dedikten sonra da F ile birlikte işte ne diyelim, x çarpı 30 diyelim. Sonra bir tane n olsun. Sonra da ne yazalım? Shopping cart item yazsın sadece ya. Shopping cart item yazsın. Ve tekrar şurada da bu bilgiyi de tekrar yazalım. Ve şuraya da slash n diyelim. Bunu aldım. Bunu da buraya yapıştırdım. Ve shopping cart diyeceğim bu sefer buna. Ve kaydet butonuna bastım. Şuraya da slash n yazmamışım. Slash n. Şurada slash n var. Okey, burası tamam gibi gözüküyor. Tekrar açtım ve açtıktan sonra da burada herhangi bir şey değiştirdim. Kaydet butonuna bastım. Shopping cart item ile ilgili bir şey değişmiş. Peki shopping cart'a geldim ve burada herhangi bir şey değiştirmeden kaydet butonuna bastım. Herhangi bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Ama buradan herhangi bir şey çıkarttım ve kaydet butonuna bastım. Shopping cart'ta işlem olmuş diye görebiliyorum. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bu benim ne işime yarayacak? Uzmanlık sorusu bu aslında. Evet, yapılan her türlü işlemi takip edebileceğiz. Yani bir shopping kartın içerisinde değişiklik olduğunda ben shopping kartın içerisinde yapılan değişikliği direkt olarak alabileceğim. Ve aynı zamanda shopping cart item ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğunda shopping cart item'ın içerisindeki değişikliği de yapabileceğim. Peki o zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben şimdi bu sinyalleri üretirken aynı zamanda buradan gelip ondan sonra shell açsaydım Python manage.py sonra da shell plus vardı galiba bende. Shell plus'la birlikte yok mu ya? Büyük bir ihtimalle exportum yok. Ondan sonra tekrar yapalım. Evet, geldi. Bunu yaptıktan sonra artık ben şeye ulaşabileceğim. Neydi onun ismi? Shopping cart item'ına ulaşabileceğim. Shopping cart item last dedim. Şuna object.last diyelim. .price diyelim. 21 TL diye yazıyor. Eşittir 22 diye yazdım. Ve enter tuşuna bastığım zaman daha sonradan da bunu save edebilecek miyiz buradan? Hadi save edebiliriz diye düşünüyorum. Ve save olduğunu buradan görüyorum. Peki bu artık save ve gerçekten de bununla ilgili işlemleri buradan gördüm. Gördüğüm için de artık ben bunun shopping cart'ın kimlere aitse, yani bu shopping cart item kimlere aitse o zaman onunla ilgili bilgileri de düzeltebilirim ve onu update edebilirim anlamına geliyor. O zaman ben sizden şunu istiyorum. Acaba ben nasıl olacak da shopping cart item her değiştiğinde shopping cart'ın fiyatını düzenleyebileceğim? Bunu bir düşünün. 15 dakika bir ara verelim. 15 dakika ara verdikten sonra shopping cart item her değiştiğinde onun fiyatı
her değiştiğinde veyahut da onun içindeki bilgi her değiştiğinde, mesela deleted olduğunda da aslında benim işim var onunla çünkü. Her değiştiğinde otomatik olarak gitsin, kendisi shopping karta bilgileri aktarsın ve bilgileri aktardıktan sonra biz ona bakabilelim. 15 dakika düşünme süreniz var. Bir de mola verelim. 15 geçe görüşürüz arkadaşlar.